Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Anlatılanlar, videolarımda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi. Konumuz sevgili dostlar sizden gelen istek doğrultusunda olacak. Floki'den bahsedeceğiz. Floki'nin desteklerine, dirençlerine, hedeflerine bakacağız sevgili dostlarım. Floki neydi? Hiç bilmeyenler için hatırlatalım. Floki bir meme token sevgili dostlar. Tamamen şaka olarak üretilmiş işte bir köpek temalı, Floki cinsi köpek temalı, işte daha çok Norveç, İskandinavya mitolojisinden etkilenmiş bir meme token arkadaşlar. DAO tarafından yönetiliyor. Yani elinizde eğer Floki varsa siz de yönetiminin bir parçasısınız diyebiliriz bu meme token için. Bir oyunu var arkadaşlar. Bu oyunu oynadıkça da yine ödüller kazanıyorsunuz Floki tarafında. Yani böyle baktığımız zaman hem bir meme token hem de bir GameFi token'ı da diyebiliriz. Bunu Elon Musk sahibi olduğu bir ara çok söyleniyordu sevgili dostlar. Daha sonradan bu yalanlandı. Sonradan Elon Musk'ın kardeşi mi acaba bu işleri yapıyor diye böyle bir dedikodular çıktı. O da yalanlandı. Şu an yönetiminde hani Floki'yi kim kurdu? Kimler yöneticisi, kim ne yapıyor, kim ne ediyor bunlar bilinmiyor arkadaşlar. Gizli, kimliklerini gizliyorlar. Takma isimleri var, takma adları var ama Elon Musk'la da bir bağlantısı var. Her ne kadar kendisi yani yemin edebilirim ama ispatlayamam derler ya. Aynen öyle bir proje sevgili dostlar. Elon Musk ne zaman bir şeyler yapsa bu Floki'de bir hareketlenme oluyor. Ama Elon Musk bunu inkar ediyor kıymetli dostlarım. Şöyle geçelim analiz tarafına. Öncelikli olarak Bitcoin 0.77'nin geride, Ethereum'un da 0.40 geride olduğu, düştüğü bir günde yapıyoruz bu analizimizi. Aşağılara doğru iniyoruz. Toplam 2 milyon küsür tane coin'imiz var sevgili dostlar. Bu 2 milyon küsür içerisinde 55. sırada Floki. 0.30157'den işlem görüyor. Bugün %3.46 yükselmiş. Bu hafta %14'lük bir yükseliş var. Bu ay %16,5'luk bir yükseliş var. Ve yıl başından bu yana alanlarsa %350 kazandılar Floki'de dolar bazında. Baktığımızda tüm zamanların görmüş olduğu en yüksek seviyesi 30346 sevgili dostlar. Şu an 30157 seviyesinde. ATH seviyemiz 30346. Şöyle içeriye girdiğimizde piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Bugün hacimde genel olarak yani bütün piyasada bir geri çekilme var. Floki'de de %6'lık bir geri çekilme var ve 237 milyon dolarlık bir piyasa hacmi var. Oldukça güzel, yüksek bir hacmi var. Bu şartlar altında piyasa normlarına baktığımız zaman. Ethereum altyapısıyla üretilmiş bir meme token olduğunu da hatırlatıyoruz Floki'nin ve göstergeler tarafına gidiyoruz. Bakalım orada vaziyet nasıl? Momentum ve MACD her ikisi birden al sinyalini vermiş sevgili dostlar. Bu tarafta bir sorun yok. Hareketli ortalamalar tarafına baktığımızda gene herhangi bir sorun görmüyoruz. Hacim ağırlıklı ortalama 141,5'tan geçiyor. Hemen şimdi bu videoyu izler izlemez alım yapacaksanız sevgili dostlarım bize diyor ki hacim ağırlıklı ortalama 141,5'a stopunuzu koyun. 141,5'un altında bir kapanış yaparsak dipsiz bir kuyuya uçuruma doğru gidiyoruz. 141,5'un üzerinde kaldığımız müddetçe bir sorun yok. Bakın fiyat 156. Arada bayağı bir fark var. Demek ki hızlı bir yükseliş olmuş bu tarafta. Hacim ağırlıklı ortalama 141,5'tan geçiyor. Üstünde kaldığımız müddetçe sorun yok. Ancak boğa trendine girmiş olarak da göremiyoruz. Nedeni de basit hareketli ortalama 200 ma'nın kaynaklı. 200 ma 167'den geçiyor sevgili dostlar. Fiyat 156.
bir boğa oluşturuyor, artık yükseliyor, artık güçlü yükselişler geliyor diyebilmemiz için Floki'nin 167'nin üzerinde kapanışlar, en azından 2-3 günlük bir kapanış yapması gerekiyor ki boğa trendine Floki girdi diyebilirim. Birçok spor kulüpleriyle anlaşması var sevgili dostlar. Floki'nin ülkemizde de Fenerbahçe ile bir anlaşması vardı. Vakti zamanında Fenerbahçe'nin çorap sponsoru olmuşlardı. Sonradan bu anlaşma devam ediyor mu, etmiyor mu onu pek hatırlayamıyorum. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi Floki deyince aklıma geldi. Şöyle bir grafiğine bakalım sevgili dostlar. Geçmişte yapmış olduğu hareketlere bakalım. Piyasaya giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tepelere doğru çıkıyor arkadaşlar. 350 bölgelerine doğru. Ardından düşüyor ve düştüğü yer daha önce çıktığı yer. Yani buralar Floki'nin dibi. Şuralar Floki'nin dibi arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bir yükseliş senaryosu geliyor, yükseliyor ve buraya geliyor. Baktığımız zaman tepeler de aynı. Yani dipler de aynı, tepeler de aynı. Floki istikrarlı bir proje sevgili dostlar. Şuradayken burası, bu zamanlar 2021 yılında hadi biz boğadaydık diyelim. Yani burası bir boğaydı arkadaşlar. Şurada boğa olmadığı halde piyasalar boğada olmadığı halde yine aynı bölgeye geldi. Lucky'nin böyle boğaya moğaya ihtiyacı yokmuş demek ki. Hedef 347'ler, 350'ler yani ATH seviyesini görmesini bekliyoruz. Tabii ki de yakın bir zamanda. Şu an grafiğe şöyle bir yakından baktığımızda sevgili dostlar, işte tepeleri, dipleri belirlediğimizde şuranın da çok önemli bir yer olduğunu görebiliyoruz. Buralarda bakınız yoğun olarak bir al sinyalleri geliyor. Buradan bir al sinyali, al sinyali, al sinyalleri geliyor bu kalabalık bölgede. Birazcık uzaklaştırdığımızda karşımıza şu görüntü çıkıyor sevgili dostlar. Burada ne var? Hangi formasyon var? Burası bizim fincanımız. Burası da fincanımızın kulbu sevgili dostlar. Bu fincanda bizim çay, kahve, bilmem ne, bilimum, çorba içebilmemiz için elimizin yanmaması için bir kulp olayımız var. Baktığımızda bu fincan kulp formasyonu olduğu müddetçe yani nerede burası? 122. Fiyat 122'nin üzerinde kaldığı müddetçe fincan kulp formasyonumuz geçerlidir. Şimdi her halükarda biz buraya çıkmasını bekliyoruz dedik ya. 347'lere gitmesini bekliyoruz dedik ya. Peki ya sonra? Peki ya sonrayı anlayabilmemiz için fincan kulp formasyonlarında klasik olan fincanın derinliğine alırız ve kulbun tepesine bırakırız sevgili dostlar. Şimdi bizim hedefimiz, Floki'deki hedefimiz orta vade. Çok uzun değil. Orta vadede hedef 347. Peki ya uzun vadede işte boğada, şurada, burada piyasaların çok olumlu gitmesiyle, her şeyin yolunda olmasıyla da hedefimiz sevgili dostlar, yeni hedefimize baktığımızda 30699 bilemedin 700. 30700'leri hedefliyoruz fincan kulp formasyonu hedefi olarak. Buna ister boğa hedefi dersiniz, ister uzun vade hedefi dersiniz. Peki ya kısa vadede? Şöyle bir 4 saatliğe aldığımızda Floki sevgili dostlar, karşımıza ne çıkıyor sevgili dostlar? Bir yükselen trend görünümü var. Şuralarda isterseniz silelim bunları. Anladık, hedefleri falan anladık. Anlamayanlar bandı geri sarabilir. Hemen bakalım, şurayı kapatalım. Burada bir yükselen trend var. Dip, bir diğer dip, bir diğer dip, bir diğer dip arkadaşlar. Şöyle bir yukarıya doğru bir hareketlilik var. Şöyle yine baktığımızda da tepe tepe, burası tepe, burası da bir diğer tepe ve tepeleri uzattığımızda, yakından baktığımızda karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Bir sıkışan bir üçgen. Floki'de bir geri çekilme bekliyoruz. Nerelere doğru bir geri çekilme bekliyoruz? 140'lara doğru. Şu an fiyat 156. 142, 143 buralara doğru 145, 140 küsürlere yani diyelim.
140 küsürlere bir hareket bekliyoruz. Bu hareket güzel bir alım yeri olarak karşımıza çıkıyor. Üçgeni kırmasını, şuraya bir backtest yapıp geri çekilmesini, ardından yükselmesini bekliyoruz. O halde Floki için ne diyoruz arkadaşlar? Bir kısa vade geri çekilmesi bekliyoruz. Bu geri çekilme birer alım fırsatı, ardından da yükselerek gitmesini bekliyoruz. Eğer bir sene bekleyecekseniz, 6 ay bekleyeceksiniz, uzun vade bekleyecekseniz Floki iyidir, güzeldir. Kısa vadede hafif bir geri çekilme, bunu da alım fırsatı olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. Ne dedik arkadaşlar videonun başında? Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararınızı kendiniz veriyorsunuz. Ben sadece fikrimi söyledim, işin içinden çıktım, gerisi size kalmış. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Telegram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize kesin ama kesin iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.